Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Böyle mandalina portakal bahçelerinin içindeyim. Neredeyim diyeceksiniz. Muğla'da Ortaca'dayım şu anda. Kargıcakbey'deyim. Bir eski dostumun yanına geldim. Onu ziyarete geldik hem de birkaç gün tatil yapmaya geldik. Biz dün geldik aslında. Dünü de burada geçirdik. Ama o telaşla, yol telaşı, burada ortam, insanları görmüyoruz ne zamandır falan. Hiç videoya giremedim. Önce şöyle yapalım. Dün biz geldik. Biraz yüzdük. Dün altında şnorkel yaptık. Etrafı çektik. Biraz drone uçurdum. Dün akşam özel bir şefin de spesyal menüsünün olduğu bir organizasyon vardı. Hep beraber böyle etraftan dostlar, arkadaşlar, yeni tanıdığımız insanlar. Çok güzel bir organizasyon yapıldı. Güzel bir yemek yedik. Tamamen sebzeden oluşuyordu menü. Sadece bir yerde balık vardı biraz. Ve bu sebzeler farklı pişirme teknikleriyle pişirilmiş. Ve şefin kendine has bir şekliyle yorumlanmıştı. Ve hepsini çok beğendik. Oradan da biraz görüntüler çektim. Önce onlar gelsin. Ondan sonra burada benimle tekrar buluşuyorsunuz. Buradan devam ediyoruz. Hem doğaya, hem çevreye, hem dünyanın, evrenin bize verdiklerine keyifle sarılarak burada çalıştılar. O yüzden dediğim gibi yine bir ekibim ve kocaman bir alkış. Seba abla nerede? Güzellikleri paylaşmaya diyerek rakı kadehimi kaldırıyoruz. Gerçekten. Hadi güzellikleri paylaşmayalım. Ben de sana mikrofonumu kaldırıyorum. Afiyet olsun. Görüntüleri umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz şeyler varsa burayla alakalı yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında şimdi de bu sabah yaptığım dalış videosuna geçiyoruz. İnanılmaz bir su altı, inanılmaz bir görsel, çok güzel bir av. Hadi gelin şimdi su altına geçelim. Ondan sonra günümüze devam edeceğiz hep birlikte. Suya girer girmez muhteşem bir berraklıkla karşılaşıyorum. Henüz dalış bile yapmamışken altından 2 tane akya geçiyor. Yaklaşık 2,5-3 kilo civarı olan bu balık sabah suyunda avının peşinde. Aşağıda kalabalık olarak görünen bu ufak balık türleri Kızıldeniz'den göç eden türlerden biri olan Kızıldeniz barbunu. Aşağıya ineceğim bölgeyi seçip yemlik balıklarında olduğu bölgede bir kayanın arkasına saklanmak için inişe geçiyorum. Ortalık oldukça sakin görünüyor. Avcı balıkların dikkatini çekmek için zıpkınımla ses çıkartıyorum. Dalışım sırasında yine gördüğünüz gibi sol taraftan gelen bir Kızıldeniz barbun sürüsü, sağ tarafta siyah çatal kuyruklu olarak görünen balıklar papaz balıkları ve aşağıda gördüğünüz yatay çizgide renkli balık ise yine Kızıldeniz'den göçen naylon balığı.
Yine bu dalışımda kayalıkların arkasında saklanacak güzel gizli bir yer arıyorum. İyice yerleşiyorum. Genelde kayalıkların arasına saklandığınız zaman bir balık girdiği zaman içeriye çok fazla sizi görme ihtimali olmuyor. O yüzden daha rahat av veriyor. Kayalık bölgenin içerisinde çok bir verim alamadıktan sonra biraz daha açılıyorum. Biraz daha derin sularda direkt kuma yatmayı ve çağrı yapmayı tercih ettim. Hareketli bir şekilde 2 tane iri boy tral önümden geçmeye başlıyor. Ve burada bir hata yapıyorum. Heyecan yapıp balığı hareketli bir şekilde açıkta olmama rağmen, hiçbir yerde saklanmıyor olmama rağmen takip etmeye çalışıyorum. Burada yaptığım yanlış balığın bana yaklaşmamasına sebep oluyor. Bu 2 balık uzaklaştıktan sonra yaptığım yanlışın farkına varıyorum ve sabit kalarak etraftaki diğer balığı belki çekerim diye balık çağrıcımdan ses çıkartıyorum. Çıkardığım sesin hemen ardından diğerlerinden daha da iri olan bir tral bu sefer çağrıma cevap veriyor. Hiç kıpırdamadığım için de beni oldukça merak edip atış mesafesine kadar giriyor. Gerisini size bırakıyorum. Atışımı yaptıktan sonra alt bölgeden, yumuşak et bölgesinden vurduğum, etrafta da kayalıkların olmadığı için rahatlıkla kalama veriyorum. Balığın yorulması için biraz ona zaman tanıyorum. Bakın burada balığı kendime çekerken çok ciddi bir hata yapıyorum arkadaşlar. Burada tam görünmüyor ama balık çırpınırken, benden kaçmaya çalışırken zıpkının şişine bağlı olan misinayı paletime doluyor. Bu büyük balık avı yaparken yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan bir tanesi. Çünkü büyük balık, kuvvetli balık avladığınız zaman onun çırpınmasıyla birlikte sizi suyun derinliklerine çekebilme ihtimali var. Bu yüzden bu avı kendime çok büyük bir tecrübe olarak alıyorum. İpinizi her zaman toplarken çok dikkatli olun. Evet arkadaşlar, çok güzel bir tral aldık. Hatta daha önce oltaya yakalanmış, ağzında iğne var. Bakın. En büyük. Çok güzel. 2-2,5 kilo. Muhtemelen belki de 3 kilo. Bu bölgeye iniş yaptığımda gerçekten gözlerime inanamadım. Etrafta orfozlar, gridalar, züberler, hepsinin yuva yaptığı bir bölgeye indim.
Ancak bu tür balıklar büyüdüğü için bu boyutlara genelde atış yapmamayı tercih ediyorum. Ve hayretler içerisinde gördüğüm görüntünün keyfini çıkarmak için nefesimin son saniyesine kadar ortamın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Yüzerken bir anda altımda turna sürüsü beliriyor. Sürü olduklarında balıklar çok daha fazla cesur olduğu için dalış yaptığımda etrafımda dolanacaklarını tahmin ettim. Ve doğru anı bekleyerek sakince bir dalış yapıyorum aşağıya. İçlerinde iri bir üye var mı diye bakıyorum ancak çok fazla atış yapmak isteyeceğim boyutlarda olmadıklarını görüyorum. Ben de tekrar gridaları gördükten sonra yine görsel şovun keyfine varıyorum ve kaydı tutabildiğimce uzun tutmaya çalışıyorum. Turnalar oldukça meraklı. Sürü olmalarının da verdiği cesaretten dolayı etrafımda dolanıp duruyorlar. Ancak yukarıya çıkmak için yeltendiğimde ne kadar hızlı ortadan kaybolduklarına lütfen dikkat edin. Caretta caretta yani iribaş deniz kaplumbağası. Bu bölgede oldukça sık rastlıyorum. Genelde insanlar deniz kaplumbağalarından çekinirler ancak bugüne kadar gördüğüm, yaklaştığım hiçbir deniz kaplumbağası herhangi bir agresiflikte veyahut da bir saldırı girişiminde bulunmadı. Bildiğim kadarıyla daha çok turistik bölgelerde kaplumbağalara insanların yiyecek vermesi sonucunda bu beklentinin oluşması ve yiyecek alamadığında istediğini almak için ısırılma vakaları görülmüştür. Yeşil deniz kaplumbağası olarak bilinen bu tür benim de favorilerimden. Özellikle kabuğunun üzerindeki kırçıllar ve renk desenleri diğer kaplumbağa türüne göre çok daha hoşuma gidiyor. Ancak bu ufaklıkta gördüğünüz üzere sol arka tarafından bir saldırı olmuş ve kabuğu dahil olmak üzere parçalanmış. Gerçekten çok merak ettim neyin ona saldırdığını. Ama gördüğüm kadarıyla aynı zamanda da ufak ufak iyileşmeye başlayıp yeniden yüzgecinin oradan çıktığını görebiliyorum.
Avlamaya çalıştığım bir balık vardı. Iskaroz türevi bir şey ama o da göçmen balıklardan bir tanesi galiba. Üzerinden şiş sıyırdı geçti, balığı da yaraladı. Ölmez ama iyileşecektir, bir şey olmayacaktır. En azından yaralı bırakmadık onu, yani derin bir yarayla bırakmadık.
Vantuz balığı sıcak tropik bölge denizlerinde yaşar. Dolaşmak için aracı kullanır. Yani bir başka köpek balığını veya da gemilere tutunarak seyahat eder, yer değiştirir, bölge değiştirir. İlk defa rastlıyorum ben de burada. Çok tatlı görünüyor ama paletimin altına yapışmaya çalışıyor. Bu yüzden ben de müsaade etmiyorum. Enteresan bir deneyimdi. Arkadaşlar şöyle bir bilgilendirme yapayım size şimdi. Burada su sporları var. Kargıcak Bey'in burada locaları var. Arkada yerde oturabildiğiniz yer masalarının olduğu bir yer var. Burada şezlonglar, bakın şimdi buranın yastıklı şezlongları şuraya kadar devam ediyor. Plajın orta kısmı tamamen boş. Gelip burada isterseniz sandalyenizde kamp yapabilirsiniz. Dışarıdan yiyecekleri getirebilirsiniz. Daha ilerideki şezlonglar ise yine Kargıcak'a ait, Kargıcak Bey'e ait. Buradaki şezlongların yarı fiyatına diğer şezlongları da kiralayıp oradan da daha uygun hizmet alabiliyorsunuz. Kargıcak Bey'in kendine ait özel bir giriş ücreti yok. Sadece direkt girip restorana da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz şezlong kullanmak isterseniz eğer de şezlongları kiralayabiliyorsunuz. İnanılmaz keyifli, doğanın içerisinde muhteşem bir yer. Bu Bakirliğin yanında aynı zamanda da işletme olarak doğayı korumuşlar. Hiçbir şekilde hiçbir şeye dokunmamışlar. İnanılmaz keyifli bir yer. Yemekler çok lezzetli, organizasyonlar çok lezzetli arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Yepyeni bir güne uyandık, kahvaltımızı ettik. Bugün burada son günümüz. Bugün çıkış yapıyoruz. Dün akşam enfes bir organizasyon vardı, yine çok keyifli. Yemekler yenildi, müzikler dinlenildi. Müthiş organizasyonlar yaptık. Dediğim gibi size de burayı göstermek istedim. Enfes bir sahili var, restoranı var. Burayı da görmüş oldunuz. Şimdi buradan Datça'ya geçiyorum bugün. Birkaç gün Datça'da kalacağız. Enfes kamplar, dalışlar yapacağız. Güzel yerlere gideceğiz. Takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenip abone olmayı, yorum yazmayı, merak ettiklerinizi sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yakında tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.